Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Dilerseniz kahvaltıda, dilerseniz günün her saatinde yapıp zevkle yiyeceğiniz pamuk gibi lezzetli, güzel bir poğaça tarifim var sizlere. Geniş bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 çay bardağı ılık suyu ekledim. Ilık su içerisinde kuru maya eriyinceye dek karıştırıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı un ilavesi yapıyorum. Hamuru hazırlamadan önce ön mayalama yapacağım. Hamura hazırladığım karışımı üstünü kapatıp 10 dakika bekleteceğim. On dakika beklettiğim karışımın ağzını açıp diğer malzemeleri eklemeye geldi sıra. Tarif için 2 tane yumurta beyazı kullandım. Sarısını poğaçaların üzerine sürmek için kenara alıyorum. Oda sıcaklığındaki 1 su bardağı sütü ilave ediyorum karışımın içerisine. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 şişe maden suyu ekliyorum karışıma. Poğaçayı maden suyuyla hazırlayacağım. İnanılmaz puf puf ve çok güzel oluyor. Denemenizi öneriyorum sizlere. Karışımın içerisine un ilavesi yapıyorum. 3 yemek kaşığı toz şeker, yarım yemek kaşığı tuz ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum hamuru. Toplamda hamur için kullandığım un miktarı 8 su bardağı. Hamuru iyice yoğuracağım. Yumuşak bir hamur olacak. Hamur ne kadar yumuşak olursa olsun, güzelce yoğrulursa elinizi bırakır, elinize yapışmaz. Hamuru istediğim kıvama getirdim. Sıra geldi mayalanması için bekletmeye. 30 dakika üzerini kapatıp mayalanması için bekleteceğim hamuru. ...30 dakika bekleyen hamur puf puf oldu gördüğünüz gibi ve ağzını açıyor, tekrardan havasını almak için yoğuruyorum. Tezgaha un serpip hamuru tezgaha aldım, düzeltip parçalara ayıracağım. Daha önce poğaça yaptım, tutmadı, istediğim gibi olmuyor, puf puf olmuyor diyorsanız kesinlikle bu tarifi denemenizi öneriyorum. Kesinlikle tarif birebir ölçülerle hazırladığınız zaman puf puf güzel poğaçalar hazırlayacaksınız sizler de. Tek tek parçalara ayırdığım hamurları şekillendiriyorum. Tüm hamurları hazırladım. 150 gram sert yağlı beyaz peynir kullandım. İç harç için içerisine 2 çay kaşığı gördüğünüz un ekledim. Un eklememdeki sebep yağlı peynir olduğu için hamurun içerisinden eriyip akmasını istemedim. İçerisine un eklediğiniz zaman hiçbir şekilde peynir dışarı taşmaz. İçerisine 1 tatlı kaşığı kadar peynir ilavesi yapıyorum hamurum ve hamuru düzeltiyorum. Şekil verip kenara alıyorum. Ben peynirli hazırladım. Dilerseniz patatesli, dilerseniz zeytinli hazırlayabilirsiniz poğaçalarınızı.
Gayet yapımı kolay, herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Söylediğim gibi daha önce yaptığınız poğaçanız tutmadıysa kesinlikle ölçülere birebir uyduğunuz zaman puf puf kabaran inanılmaz lezzetli bir poğaça hazırlamış olacaksınız. Poğaça hamurları, açma hamurları genelde yumuşak olmalı ki pişirdiğinizde de aynı yumuşaklığını korusun. Sert bir hamur hazırlarsanız sonrasında da ekmek gibi sert olur poğaçalarınız. Bu yüzden sürekli hamurunuzun kontrol etmeniz gerekiyor un miktarını. Hazırladığım poğaçaları tepsi içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi tüm poğaçaları tepsi içerisine aldım. Kenara ayırdığım yumurta sarısını poğaçaların üzerine fırına göndermeden önce sürüyorum bolca. Fırını 180 dereceye ayarladım. Önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişireceğim. Her fırının derecesi farklılık gösterebilir. Sizler kontrollü bir şekilde pişirirseniz daha güzel bir sonuç alırsınız. Ara ara bakarak altının üstünün piştiğine dikkat ederek pişirin derim. Eğer ki fırınınız farklılık gösterirse benim fırınıma göre. Üzerine çörek otu serptim. Poğaçaları fırına gönderiyorum. 180 dereceli fırında 30 dakika pişirmek üzere. 30 dakika pişirdiğim poğaçalar servise hazır. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel puf puf poğaçaları nacizane sizlere sunmaya çalıştım. Umarım izlerken sıkılmamış ve severek izlemişsinizdir. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı da açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da takip edebilirsiniz.